Bu serinin uzun olacağını ve çok fazla detay olduğundan sizlere çizgi diziden sonra ve önceleri neler yaşanmış anlatmaya çalışacağım. Özellikle de yazarın portaldan geçtikten sonra yaşadığı olayları, Bill hakkında öğrendiklerini ve daha birçok konuyu sizlere aktaracağım. Bunu yaparken de en başlara gitmemiz gerekiyor ve sizlerin de aklınızda soru işareti olarak kalmış bir konu varsa yorumlara yazarsanız diğer bölümlerde sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bu emeğimin karşılığı olarak da videoyu beğenerek kanalıma maddi destek olmak için katıl butonu ile ayrıcalıklardan yararlanarak en önemlisi Discord, Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip ederek bize destek olabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, esrarengiz kasabanın asıl hikayesini ve gizemlerine hoş geldiniz. İlk öncelikle esrarengiz kasaba bizlere birçok alt metinde gizli tarikatları, Amerika'nın bizleri izlediği, şeytanın emellerinin neler olduğu ve bunları nasıl gerçekleştirdiği, en önemlisi bizlere bu hikayede ne anlatılmaya çalışıldığı gibi konulara derinlemesine bakmamız gerekiyor. Zira çizgi dizide birçok konu bizlere anlatılmıyor bile. Size mantıksız gelen şeylerden biri o yeraltı laboratuvarları nasıl inşa edildi, gizli geçitler nasıl yapıldı, Blandon'ın ve Souls'un arasındaki olan gizemli ilişki hakkında ve daha birçok konuda bilgi vereceğim. Sadece sabırlı olun. Dipper ve Mabel amcasının yanına tatile geldiğinden itibaren onları zaman yolcusu olan Blandon takip etmektedir. Aynı şekilde birçok görselde bizlerin başlarda bilmediği ancak hükümetin bildiği dünyaya yayılmış olan gizemli sinyalleri takip eden gizli ajanlar tarafından sürekli takip edilmekteyiz. Bizlerin bunu bilmemesi çok normal ama asıl hikaye daha yeni başlıyor. Çünkü bu çizgi dizi dünya çapında yapılmış en büyük bulmacalardan sadece bir tanesi. Esrarengiz kasabaya gelen yazarımız olan Ford, buradaki amacının ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Neden tuhaflıklar burada var olmakta? Kendince buna bir teori üretmiştir. Bunun ismi garipliğin büyük birleşik teorisi. Bu temel soru neden burada ve nereden gelmekteler gibi soruları içermekte. Yazarımız olan Ford ilk zamanlarda bunları çok düşünürken sonraları görev bilincini yitirmeye ve çok daha büyük şeylere adım atmıştır. Bir boyutlar arası kapı yapmak gibi. Sizler gibi benim de aklıma takılan şeylerden bir tanesi, bu esrarengiz kasabanın gizemlerini yaratan şey milyonlarca yıl önce düşmüş olan uzay gemisi mi? Yoksa kasabanın esrarengiz şeyleri çekmesi yüzünden mi düşmüş oldu? Bu tam bir muamma. Yani demek istediğim bu şeylere neden olan şey ne? İnanın tam bir fikrim yok ancak gemi düştükten sonra tutulan kayıtlar mevcut. Bunlar yazarın kitabında yazmakta. Ancak bunlar çizgi filmde anlatılmıyor. Tarih ileriye doğru gittikçe olayların seyri de değişiyor. Tarih kayıtlarında ise şöyle geçer. Bu kasabada dinozorlar var olduğunu ve aniden ortadan kaybolduğu aktarılmakta. Gök yarılmış ve etraf alev topuna dönmüştü. Yere aniden çarpan cisim devasa bir krater açmıştı. Boyu tam 48 kilometre olan devasa bir uzay gemisi. Bu devasa uzay gemi yerin altında milyonlarca yıldır duruyor. Nedenleri bilinmiyor ancak kasabanın inşası bu geminin üzerine yapılmış. Ancak aniden bir şey oluyor. Tarih milattan sonra 1000 yılını gösterdiğinde kasabayı herkes birden boşaltıyor. Bu tarihi kayıtlarda ise kasaba halkının burayı lanetli topraklar olarak isim vermesi. İnsanlar nasıl korktuysa battaniye, çanak, çömlek ne varsa bırakıp gitmişler. Bu eserlerin birinde ise bir ayrıntı mevcut. Ford'un ilham perisi Bill. Bu tarihi eser bir tür vazo ve vazonun üzerinde çizilmiş figürlerde Bill mevcut. Ancak bu görselde sadece Bill yok. Onun yanında bir insan da tasvir edilmiş. Adının Modok olduğunu öğrendiğimiz bir şaman. Bu şaman nasıl bir antlaşma yaptı bilmiyoruz ancak bütün kasabanın burayı terk etmesine neden olmuş. Ayrıntılar devam ediyor. Bu kazıların ortaya çıkmasının ardından Northwest ailesi bu eşyaların hepsini toplatıyor.
Bu şamanın Northwest ile bir bağlantısı var mı bilmiyorum, ancak bu süre zarfında 1842 yılına kadar herhangi bir bilgi mevcut değil. Büyük ihtimalle Northwest ailesi bunları toplatmış olabilir. Kasaba kuruluyor ve tekrardan insanlar buraya gelmeye başlıyorlar. Tarihler 1983 yılında bu kasabada gizemli bir kaza yaşandığını aktarıyor. Kayıtlarda her ne kadar büyük bir tren kazası olarak geçse de günlük güçte yer alan gizli şifreler ve fotoğrafta bir metin bulunmakta. Bu metin bizim dostumuz olan zaman yolcusu Blandon'a ait. Mektubu bulan Ford konu üzerinde fazla duramıyor. Çünkü mektup şifreli olduğundan zaman kaybetmek istemiyor. Bu tarihi kayıtta ise şunlar yazmakta. Hey Dipper ve Mabel, Blandon burada. Bugünlerde 1883 yılında yaşıyorum. Bu mektubun size bir gün ulaşmasının umuduyla sakladım. Muhtemelen bir sürü sorunuz var ve tuhaf büyücü olaylarından sonra sizleri suçlamıyorum. İşte ne olduğunu kısaca anlatayım. Glopnar'dan sonra 2 çocuğa karşı bir gladyatör dövüşü kaybetmemden ötürü büyük fırça yedim. İşimi geri almama rağmen memur meslektaşlarım incitici takma atları takmaya devam ettiler. Zaman bebeğin kendisi bana arkadaşsız Blandon dedi. Böyle yaşamak nasıl biliyor musunuz? Tam zaman bebeğin saygısı için her şeyi verebileceğimi düşünüyordum ki şu garip üçgen tip rüyamda baş gösterdi ve zaman bebeğin beni bir daha rahatsız etmeyeceğinden emin olabileceğini söyledi. Tüm yapmam gereken elini sıkmaktı. Baskı altında karar vermede hiçbir zaman harika olamadım ve gerisini biliyorsunuz. Uyandığımda o aptal üçgen bedenimi zamanda yolculuk etmek ve tüm evreni yok etmek için kullanmıştı. Ve zaman bebeği de. İyi ki zaman bebek ölmedi. Yani tam olarak. Moleküllerin yeniden oluşması 1000 yıl alacak ve bir araya geldiğinde çok huysuz mu olacak bilmiyorum. Zaman ajanları ayrıca hayatta kaldı. Tabii ki bu demek oluyor ki ajanların beni bulup adalete teslim etmeleri için boyut çapında bir insan avı var. Ama hepsi bir hataydı. Son istediğim şey ise hapse girmek. Yani geçmişte saklanıyordum. Bir süreliğine eğlenceliydi. Görülecek yerleri görmek, 50'lerin twistini öğrenmek harikaydı. Eski Batı'yı kontrol etmek istedim ama buraya geldiğimde yanlışlıkla bir trenin tam önünde ortaya çıktım ve zaman şeridim 50 parçaya ayrıldı. Ayrıca tren raylardan çıkmış da olabilir. Umuyorum ki bu tarihi kitaplarda yoktur. Her neyse, sadece benim hakkımda endişelenmemenizi söylemek istedim. Halka uyum sağlamayı başardım ve bir cep saati tamircisi olarak iş buldum. Bu aralar çok popüler olan altına hücum döneminin hastalıklarından birine kaptım ve nostaljiyi çok seviyorum. Yardımlarınız için teşekkür ederim ve eğer herhangi bir zaman ajanı benim için gelirse hiçbir şey bilmediğinizi söyleyin. Blandon 1983. Tarihi kaynakların bu kazayı kondüktörün büyük bir ışık demeti görmesinden dolayı olduğu yazmakta. Blandon'ın şifreli mektubundan da anlayacağınız üzere Mabel ve Dipper'a yazılmış. Bu tarihten sonra kasabanın yerlisi haline geliyor. Ancak bu zamana kadar fark edilmeyen olayları sizlere anlatmam gerek. Biliyorsunuz, Blandon zaman anomalilerini çözmek için gönderilmişti. Bu anomalilere bizler Mabel ve Dipper'ın neden olduğunu zannediyorduk. Çünkü onlar bizim bu şekilde düşünmemizi istedi. Yani yapımcıların. Halbuki zamansal anomalilerin asıl nedeni Blandon'dı. Bir düşünün, ne annesi ne de babası olmayan, tarih şeridinde aslında 20.070 gibi çok uzak bir gelecekte yaşaması gereken bir kişinin 1883 yılında yaşaması zaten başlı başına bir anomalidir. Asıl olay bizim o zaman bebeğin dünyayı işgal ettiği gibi geleceklerde gördüğümüz karelerin günümüzde yaşanan bilin bütün dünyayı ele geçirmesi ve zaman bebeği yok etmesiyle başlıyor. Blandon ne demişti? Binlerce yıl sonra zaman bebek moleküllerinden tekrar oluşacak. Oluştuktan sonra dünyayı ele geçirecek. Bakıldığında aslında kısır bir döngü var. Eğer benim topluluğumu takip edenlerden biriyseniz, Bill her şeyi biliyordu. Ancak yine de denemek istedi demiştim. Bill zaten kaybedeceğini biliyordu. Ama o egosunu ve açgözlülüğüne yenik düştüğü için yine de denemek istemişti. Blandon zamanda geri gitmesi ve
olayların seyrini değiştiriyor olması bizlere bir bakıma paralel evrenlerin varlığını gösteriyor. Ancak sizlere anlattığım bu kısım bile sadece bir başlangıç. Şimdi akıllarda acayip bir soru var ve onu sormadan önce şunu söylemem gerek. Bu bir teori ama düşününce mantıklı da gelebilir. Blandon ortalama olarak 20'li yaşlarda bir birey olduğunu varsayalım. 1883 yılına gittiğinde o zaman da sıkışıp kalmıştı. Şimdi Seuss'u düşünün. Kendisi yazarlar tarafından 22 yaşında bir birey olarak tanıtılmakta. Seuss babasız büyümüş biri ve hiç onu görememişti. Blandon kel ve hiç kıl çıkmıyor. Şimdi her şeyi bir kenara bırakın ve Seuss'u düşünün. Kendisi sakalı çıkmayan ve kılsız biri. Benim teorime göre acaba Seuss'un babası Blandon olabilir mi? Bill, Seuss için göründüğünden daha akıllı derken neyi kastetmişti? Belki de Seuss bir şekil değiştiren olamaz mı? En önemlisi Bill, Blandon'ın vücudu ile nereye gitti? Bunlar bir sonraki bölümün konusu ancak sizlerin yorumlarda bu konuya dair fikirlerinizi söylemenizi istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.